Sahip olduğunuzu sandığınız her şeyin size değil, sadece birkaç şirkete ait olduğunu söylesem. Ne düşünürsünüz? Bu size biraz abartı gibi gelebilir. Ancak bindiğimiz arabadan diş macununa, kullandığımız telefondan ağrı kesiciye kadar hayatlarımızdaki hemen her şeyin sahibi yalnızca 3 büyük şirket. Bunu siz de Google'da ufak bir arama yaparak görebilirsiniz. Üzerinde arama yapacağımız Google'a başlayalım. Arama kısmına Google hissedarları yazdığımızda karşımıza Google'ın hissedarlarının listelendiği bir finans sayfası çıkacak. En büyük hissedarlara göz atalım. Google'ın hisselerinin %67,18'inin kurumsal yatırımcılar tarafından sahip olunduğu gözüküyor. Bir alt kısımda en çok hisseye sahip kurumları göreceksiniz. Bu 3 şirketin ismini aklınıza tutun. BlackRock, Vanguard ve State Street. Şimdi milyarlarca bilgisayarda kullanılan işletim sistemi Windows'un sahibi Microsoft'a bakalım. Microsoft'un sahibinin kurucusu Bill Gates olduğunu düşünebilirsiniz. Hello, I'm Bill Gates, Chairman of Microsoft. Öyleydi ama artık değil. Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü pandemi ilan ettikten 3 gün sonra Microsoft'un yönetim kurulundan istifa etti. Ayrıca Bill Gates Microsoft'un sahibi değil, sadece ufak bir hisseye sahip. Yani burada kurumlar Microsoft hisselerinin çoğunluğunu elinde tutuyor ve ilk üçte karşımıza yine aynı üç şirket çıkıyor. BlackRock, Vanguard ve State Street. Peki ya Microsoft'un en büyük rakibi sandığımız Apple'ın sahipleri? Kurumsal yatırımcılar Apple hisselerinin çoğunluğuna sahip ve ilk sırada yine aynı üç büyük şirket. Çok ilginç değil mi? Birbirine rakip olarak bildiğimiz iki teknoloji devi aslında bir elmanın iki yarısı. Başka iki rakip markayı inceleyelim. Coca-Cola ve Pepsi. İki ezeli rakip. Gerçekten öyle mi? Aynı üç şirket iki gazlı içecek markasının da en büyük hissedarı. Yani biz markete gittiğimizde iki marka arasından seçim yaptığımızı sanarken her halükarda kazanan yine bu üç büyük şirket olacak. Bu üç şirketin hayatlarımızın ne kadar merkezinde olduğunu bir örnekle açıklayalım. Severek giydiğiniz spor ayakkabınız ya da kot pantolonunuz düşün. Tahmin edebileceğiniz gibi bu iki meşhur giyim markasının da hissedarları arasında büyük üçlü var. Peki bu giyim markalarının kumaş aldıkları en büyük tekstil firması, o da büyük üçlünün kontrolünde. En büyük ikinci, üçüncü ve hatta dördüncü büyük tekstil şirketleri, onlar da büyük üçlüye ait. Peki bu tekstil şirketleri, kumaş üretmekte kullandıkları pamuğu kimden tedarik ediyorlar? Monsanto. Monsanto dünyanın en büyük tohum üreticisi ve dünyadaki pamuk tohumunun %90'ını üretiyor. Dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden biri olan Bayer, 2016 yılında Monsanto şirketini satın aldı. Evet, herkesin hayatında bir kez de olsa kullandığı ağrı kesici aspirin üreticisi Bayer. Gördüğünüz gibi bu üç şirket, hayatımızın her anına karşımıza çıkıyor. Bu büyük üçlü, dünyadaki neredeyse bütün büyük şirketlerin sahibi. Peki bu üç şirketin sahipleri kim? BlackRock, Vanguard ve State Street. Dünyanın en büyük üç yatırım yönetimi şirketi ya da diğer adıyla büyük üçlü. Bu üç şirket, Amerika'daki en büyük 500 şirketinin %88'inin en büyük hissedarı konumunda. Kontrol ettikleri şirketlerde toplamda 23 milyon kişi istihdam ediyorlar. Ve büyük üçünün kontrol ettiği varlıkların toplam değeri 23 trilyon doların üzerinde. Bu paranın ne kadar büyük olduğunu bir örnekle açıklayayım. 23 trilyon dolar, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir yıllık üretiminden bile fazla. Yani bu üç şirket, 330 milyon Amerikalının bir yıl boyunca çalışarak ürettiğinden daha fazla parayı tek başına kontrol ediyor. Peki bu üç şirket ne iş yapıyor ve bu kadar büyük parayı nasıl kontrol edebiliyor? Öncelikle bu üç şirket banka değil, küresel yatırım şirketi. Bankalar müşterilerin paralarını kontrol ederken, yatırım yönetimi şirketleri müşterilerin hisselerini kontrol ederler. Bankalar ihtiyacı olan müşterilerine faiz karşılığında kredi verirken, yatırım yönetimi şirketleri sadece müşterilere nereye yatırım yapmaları gerektiği konusunda danışmanlık hizmeti verir. Yani bankalar verdikleri krediler geri ödenmediğinde batabilir, ancak yatırım yönetimi şirketlerinin böyle bir riski yoktur. İşin ilginç yanı bu üç şirket, dünyanın en büyük bankalarının da hisselerini kontrol ediyor. Evet, bugüne kadar bankaların büyük şirketlerin sahibi olduğu düşünülür ama bu üç şirket, küresel bankaların da sahibi. Büyük üçlü kontrol ettikleri hisselerin sahibi olmadıklarını, sadece müşterilerine daha çok kazandırmak için bu hisseleri yönettiklerini söylüyorlar. Bu kısmen doğru. Ancak söylemedikleri şey tüm hisselerini oy haklarını da kullanmaları. Yapılan bir araştırma, büyük üçlünün oy kullanma süreçlerinde birlikte hareket edip aynı yönde oy kullandıklarını gösteriyor. Yani büyük üçlü küresel şirketlerin yönetiminde fiili olarak söz sahibi ve tüm bu şirketleri kendi çıkarları doğrultusunda kontrol ediyor. Büyük üçlünün bütün büyük şirketleri nasıl kontrol ettiğini gördük. Şimdi bu üç dev şirketin sahiplerinin kim olduğuna bakacağız. Küresel şirketlerde yaptığımız gibi büyük üçlünün sahiplerini de Google'da arayalım. Büyük üçlüden BlackRock'ın hissedarlarını araştırdığımızda karşımıza ilginç bir tablo çıkacak. Çünkü BlackRock'ın en büyük hissedarları yine büyük üçlü ve en büyük hissedar da Vanguard. Yani büyük küresel şirketlerin çoğuna sahip olan büyük üçlü aynı zamanda hem kendilerinin hem de birbirlerinin sahibi. Durum dahası var. Çünkü büyük üçlüden Vanguard'ın hissedarlarını aynı yöntemle göremiyoruz. Belli ki Vanguard'ın sahipleri kim olduklarını öğrenmemizi istemiyorlar. Tabii bu büyük üçlünün gerçek sahiplerini öğrenmemize engel değil. Bunun için Oxfam'ın yayınladığı rapor bize bir ipucu veriyor. Rapora göre sadece 2153 milyarder dünyanın %60'ını oluşturan 4,6 milyar insandan 2 kat daha fazla servete sahip. Bu dünyada 2021 yılında toplam 2755 milyarder var ve Oxfam'ın raporuna göre bu milyarderlerin 2'si servetlerini miras ya da tekel yoluyla kazanmış. O halde büyük üçünün sahiplerinin dünyanın en zengin insanları ve aileleri olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu ailelerin birçoğunu kompetörlerinden zaten tanıyoruz. Rothschild, Rockefeller, Clinton ya da Bush ailesi. Yüzyıllardır neredeyse tüm sektörleri elinde tutan aileler. Peki sadece Google'da birkaç arama yaparak ortaya çıkartabildiğim bu bilgileri her gün takip ettiğimiz medya neden hiç yer vermiyor? Çünkü büyük üçlü bütün küresel medyanın da sahibi. Yani biz medyayı ve gündemi objektif bir şekilde takip ettiğimizi sansak da aslında sadece kendimizi kandırıyoruz. Çünkü bir avuç şirket ne görmemizi isterse onu görüyor, ne konuşmamızı isterse onu konuşuyoruz.
O halde küresel medyanın sahiplerini öğrenmemiz gerekiyor. Örneğin sadece 5 şirket. Tüm Amerikan medyasının %90'ını kontrol ediyor. London, 5 AM in Los Angeles. Other than that, it's kind of quiet around the country. Bunlar CBS, Time Warner, News Corp, Disney ve Comcast. İzlediğimiz sinema filmleri, televizyon kanalları, okuduğumuz gazeteler, tüm animasyon ve çizgi filmler, belgeseller ve hatta süper kahraman evrenleri bile bu 5 şirkete ait. Bu 5 şirketin de büyük ışığa ait olduğunu söylememe gerek yoktur sanırım. Ayrıca yeni nesil dijital film platformları Netflix ve Amazon Prime'ı da unutmayalım. Çünkü sinema kültürünü neredeyse bitiren bu iki dijital film platformu da büyük üçlüye ait. Medyanın özgür ve bağımsız olduğunu düşündüğümüz diğer ülkelerde de durum aynı. Örneğin İngiltere'de bütün medya News Corp ve Daily Mail grubu tarafından kontrol ediliyor. BBC, İngiliz devletine ait yayın kuruluşu. Ancak kendi web sitesinde görebileceğiniz gibi Bill ve Melinda Gates Vakfı kanalın en büyük finansörlerinden biri. Özgür Fransız medyasına baktığımızda da sadece 40 tane milyarderin Fransa'daki tüm medyayı kontrol ettiğini görürsünüz. Bunun normal olduğunu ve birçok ülkede medyanın belli aileler tarafından kontrol edildiğini söyleyebilirsiniz. Ama mesele bu kadar basit değil. Çünkü bu zenginler sadece medyayı değil, gazetecileri de kontrol ediyor. Yani dünya ve gündem hakkında ne öğreniyorsak onların istediği kadarını ve istediği şekliyle öğreniyoruz. Spikerlerin promptadan okudukları haberler, bütün kanalların haberleri nasıl tek kaynaktan aldıklarını görmek için yeterlidir. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and False news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish the same things that are true without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias. Bu demokrasimiz için son derece tehlikeli. Takipte kalın, mutlu kalın,